Selamlar herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda bir önceki videoda anlatmış olduğum bulutlu yeleğin hırkasının yapımını anlatıyorum. Yelekte olduğu gibi kolaylıkla örebileceğiniz bir model. Haroşa örgü, düz örgü ve ters örgüden oluşuyor. Modelin sayıları 1 yaşa uygun. Model için 2 yumak ip temin ederek başlayalım. 4 adet de düğme gerekli. Bu kısımlarda ben bu şekilde bir fiyonk kullandım. Siz kendinizin ördüğü bir fiyonku da kullanabilirsiniz. Beyaz iplik gerekli. Gözler için, kısmın işlemesi için siyah iplik. Çok az da damlalar için mavi iplik gerekli. Diğer yaşlara nasıl uygulayabiliriz? Kısaca anlatmak istiyorum. Başlangıç sayımız 3 yaşa kadar geçerli. Her yaş için 2 artırma sırası fazla yapalım. Bu şekilde robamızı büyüttükten sonra buradaki uzunluk ölçüsünü bebeğimizin, çocuğumuzun ölçüsünü alarak ayarlayabiliriz. Kol ve beden uzunluğunu istediğiniz kadar uzattıktan sonra buradaki haroşa kısmı örüp modeli tamamlayabilirsiniz. 3 yaş sonrası için de her yaşa ayrım kısımlarına ikişer ilmek ekleyip o şekilde başlangıcımızı yapalım. Sonrasında da ölçü alarak yine roba kısmını dilediğimiz kadar büyütüp diğer kısımları da aynı şekilde modeli her yaşa uyarlayabiliriz. Ölçülerine bakalım. Boy 30 santim, en 26 santim. Şöyle yaka genişliğine bakalım. 13 santim. Kol genişliği 9 santim. Kol uzunluğu 20 santim. Şöyle beden uzunluğuna da bakalım. Yine aynı şekilde 20 santim. Buradaki iki ölçü aynı. Bir önceki videoda yeleğin yapımını da anlattım. Video sonuna videosunu ekliyorum. Tıklayıp ikili bir takım oluşturabilirsiniz. Bu modeli erkek bebeğe de uyarlayabilirsiniz. Ortak bir model. Dilediğiniz renklerde örebilirsiniz arkadaşlar. Modelin yapımına geçmeden önce sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeniz. Desteğiniz için teşekkür ederim. Modelde anti peeling özellikli bebe yünü kullanıyorum. 100 gram 250 metre. Renk numarası da 2892. Şiş numaram 3,5. Modele 80 ilmek atarak başlıyoruz. 3 haroşa çizgisi örüyoruz. Başlangıçtan itibaren bir kenar uygulaması yapıyoruz. Daha önce sıklıkla modellerimde kullandığım bir teknik. Benle ören arkadaşlar aşinadır. Tekrar üzerinden bir geçmek istiyorum. İlmeklerimizi atıyoruz. Sonrasında ilk sırada arka yüzlü örüyoruz. Arka yüzde baştaki 2 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Haroşa örerek sonda 2 ilmek kalana kadar geliyoruz. Kalan 2 ilmeği de ipimizi öne alıp burada olduğu gibi örmeden şişimize aktarıyoruz. Ön yüze geldiğimizde de bu 2 ilmeği düz, diğer orta kısımdaki ilmekleri haroşa örüyoruz. Sondaki yine 2 ilmeğim düz. Yani sadece arka yüzde başta ve sondaki ikişer ilmeği örmeden alıyoruz. Ön yüzde tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Bu şekilde bu kenar hattını oluşturuyoruz. 3 haroşa çizgisine yaka kısmını tamamlayalım. Ayrımlara geçelim. Ayrımlara başlayalım. 15 ilmek sol ön için örüyoruz. 15 ilmeğin altısı düğme bandı, 9 ilmek de düz. İkinci ilmeğim düz bu kenar hattı için. 4 ilmeğim de haroşa. 6 ilmek bant kısmı oluştu. 9 ilmek düz örüyorum. Dokuz ilmek düz ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. 2 ilmek artırma kısmını örüyorum. Diğer yanından bir ilmek daha artırdım. Kol için 9 düz ilmek örüyorum.
9 düz ilmek ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeği örüyorum. Diğer yanından bir ilmek daha artırdım. Arka ayrıma geçtim. Arka ayrım için 24 ilmek örüyorum düz. ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kol ayrımı için 9 düz ilmek örüyorum. Dokuz ilmek ördüm. Artırıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. 9 düz ilmek örüyorum sağ ön için. 6 ilmeğim kaldı. Şimdi sıra sonunda ilk iliğimizi açıyoruz. 1 2 ilmeğimi haroşa ördüm. 1 doladım. Kalan 2 ilmeği de haroşa örerek kestim. 2 düz ilmeğim kaldı. Bunları da örüyorum. Ayrım sırasını tamamlamış oluyorum. Arka yüze geçtim. Baştaki yine 2 ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında 4 ilmeğimi haroşa örüyorum düğme bandı için. 6 ilmek tamamlandı. Diğer uçta 6 ilmek düğme bandı kalana kadar arka yüzde tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modelimizin sadece düğme bandı her iki uçta haroşa örülerek devam ediyor. Ön yüzde, orta kısım düz, arka yüzde ters örülüyor. Artırmış olduğumuz bu ilmeklerde arka yüzde şu şekilde şişimizi geçiriyoruz ve ters örüyoruz. Tekrar bu şekilde artırmış olduğum ilmekleri de ördüm. Sıra sonuna doğru ters örerek gelelim. Sıra sonuna geldim. 6 ilmek düğme bandı kaldı. 4'ünü haroşa örüyorum. İpimi öne aldım. Kalan 2 ilmeği de örmeden aktardım. Ön yüze geçtim. Bu ilmeklerimi düz örüyorum bu şekilde. 4 ilmeği de haroşa, düğme bandı tamamlandı. Düz ilmeklerimi örerek artırma kısmına geliyorum. 9 ilmek örmüştük ayrımda. 1 ilmek artırdık bir önceki ön yüzde. 10 ilmek oldu. Zaten artırdığımız ilmeklerde bakın bu şekilde belli oluyor. Dilerseniz bu kısımlara işaret takabilirsiniz. Ama şöyle baktığımızda biraz daha örgümüz ilerlediğinde belli olacak. Artırdığım ilmeği ördüm bir önceki. Tekrar artırmamı yapıyorum. Sonrasında bu artırma ilmeklerimi örüyorum 2 tane. Diğer yanından artırıyorum. Kol ayrımındaki 9 ilmeği örüyorum. İki de bir önceki artırdığımız sırada eklemiştik. Yani 11 ilmek ördük. Artırma kısmına geldim. Bu artırmış olduğum ilmek. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmek ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Bir önceki artırdığımız sırada 24 ilmek arka ayrım için ördük. 2 ilmek eklendi ayrıma. 26 ilmek örüyoruz. Evet, artırma kısmına geldim. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar diğer yanından artırdım. Kolda 11 ilmeğimizi örüyoruz. Diğer kolda olduğu gibi. Evet, artırma kısmına geldim. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmeğimi ördüm. Diğer yanından artırdım. 10 ilmeği düz örüyorum. Ön ayrım için.
Düğme bandı kaldı. 4 ilmeğim haroşa, 2 ilmek de düz kenar hattı için. Arka yüzde de yine aynı şekilde başta ve sonda bu 2 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 4'er ilmek haroşa düğme bandında. Orta kısımdaki ilmeklerimizde ters örgü. Ön yüze geçtiğimizde yine aynı şekilde bu 2 ilmek etrafından sağından ve solundan artırıyoruz ve robamızı bu şekilde ilerletiyoruz. 12 haroşa çizgisinde bir de iliklerimizi açmaya devam ediyoruz. Robayı ilerlettim. Her ön yüzde kaç defa artırmışım birlikte sayalım. Şöyle yakanın hemen dibinden saymaya başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son olarak ön yüzde bir sıra artırdım. Bununla birlikte 13. 13 defa artırmış oldum. En son sırayı da ön yüzde örüp geldim. Şimdi arka yüzde tüm ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Bunu 2 haroşa çizgisi uygulayacağız. Başlayalım. Düğme bandını örüyorum. Sonrasında tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Artırmış olduğum bu ilmeği de şu şekilde bu kez bu taraftan şişimi geçirerek haroşa örüyorum. Artırma ilmeklerimizde haroşa, dediğim gibi tüm ilmekleri haroşa örüyoruz. Sırayı tamamladım, ön yüze geçtim. Şimdi örerek artırma kısmına gelelim. Artırma kısmına geldim. Tekrar aynı şekilde artırmamı yapıyorum. Bu 2 artırma ilmeğini örüyorum ve diğer yanından artırıyorum. Haroşa örerek bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. Artırmalarımızı unutmayalım. Arka yüzde de yine bir sıra daha haroşa örüyoruz. Ön yüze geçiyoruz. Arka yüzü örüp ön yüze geçtim. 2 haroşa çizgimiz oluştu. Öreceğimiz bu sırada son kez artırmamızı yaparken kolları da örüyor olacağız. Sıranın sonunda 2 kol tamamlanmış olacak. Başlayalım. Artırma kısmına kadar düz örelim. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırdım. Kol ayrımındaki ilmekleri örelim. Artırma kısmına kadar. Artırma kısmına geldim. Bir ilmek artırdım. 2 artırma ilmeğinden birini kola ekliyorum. Diğerini de arka ayrıma bırakıyorum. Bu kısımdan geri dönüyorum. Sadece koldaki ilmekleri örerek kol kısmını tamamlayacağız. Şöyle son ördüğüm ilmeği örmeden alıyorum. Artırdığım ilmekten başlayarak diğer artırma kısmına kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Artırdığım ilmeğe geldim. Bunu örüyorum ters. 2 artırma ilmeğimiz var. Bunun birini arka yüzde örüp kol kısmına ekliyorum. Buradan örgümü çeviriyorum. Diğer artırma ilmeğimiz de ön ayrıma kalıyor. Şimdi sadece koldaki ilmekleri örerek ilerledim. Bu kısımdaki haroşa çizgisinden itibaren 49 sıra ördüm. En son sırayı da ön yüzde ördüm. Arka yüze geçtim. Arka yüzde haroşa başlatıyoruz. Ön yüzde de arka yüzde de haroşa öreceğiz. 3 haroşa çizgimiz oluşunca da ön yüzde ilmeklerimizi kapatacağız. Başlayalım. 3 haroşa çizgisi olana kadar ördüm. İlmeklerimi kapatıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Bir öncekini üzerinden atlatarak kapattım.
ilmeklerimizi kapatalım. Tüm ilmekleri kapattım. Ön yüzden ikiye katlayıp kolun birleştirmesini yapacağız. Dilerseniz dikiş ile de birleştirebilirsiniz. Diğer tarafın böyle köşe kısmından tığımı geçirdim. İlmeği alıyorum. Bu kısımdan geçiriyorum. Bir zincir ile sabitledim. Sonrasında haroşa kısmındaki bu tırtıklardan karşılıklı alarak tığımı geçiriyorum. İkisini birlikte ördüm ve tığımdaki ilmekten geçirdim. Kenar kısımlarda da bu görmüş olduğumuz bu kenar ilmeklerine ilk önce şu boşluğu da karşılıklı böyle alıp birleştirelim. Tığımızdaki ilmeği her zaman buradaki mesafe boyunca tutuyoruz. Çok sıkmayalım. Sonrasında kasma olur. Şöyle kenar ilmeklerine geçirdim. Tığımı karşı tarafa da aynı şekilde ilmeğimi aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. Birleştirme kısmını tamamladım. Şöyle son kalan ilmeğim bu kısımda. İlk önce bu kenardan alıyorum. Sonra da diğer taraftan. Yine tekrar bu kısımda da birleştirme yaptım. Son ilmeği sağ şişime alıyorum. Ardından kolu çeviriyorum. Bakın bu şekilde bir birleştirme yapmış olduk. Örgümüze devam ediyoruz. Hiç ipimizi kesmeden. Burada artırmıştık en son sıra. Burada artırma ilmeğinin birini de bu tarafa bırakmıştık. Artırma ilmeğini ördüm. Artırmamı yapıyorum. Diğer artırma kısmına kadar düz örelim. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımındaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Diğer artırmaya geldim. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğim var. Bunların birini kola, diğerini de ön ayrıma bırakıyorum. Ve bu kısımdan geri dönüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Diğer artırma kısmına kadar ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Artırma kısmına geldim. Son olarak kol ayrımında artırdığım ilmeği örüyorum. 2 artırma ilmeğinin birini de kola ekliyorum. Diğeri arka ayrıma kalıyor. Bakın bu şekilde. Bu kolda da aynı işlemleri uyguluyoruz. 49 sıra örüp 3 haroşa çizgisi kol ucunda ördükten sonra ilmekleri kapatıyoruz. Tığ ile birleştirmesini yapıyoruz. Bu kolu da tamamlayalım. Hırkanın beden kısmını da tamamladım. Buradaki 2 haroşa çizgisinden sonra 22 haroşa çizgisi boyunca ördüm. 12 haroşa çizgisinde bir de iliklerimi açtım. Bu kısım 22 haroşa çizgisi oldu. Sonuncu iliğimi açtıktan sonra da
Arka yüzde tüm ilmeklerimi haroşa örmeye başladım. 3 haroşa çizgisi ördükten sonra da ilmeklerimi kapattım. Toplamda 4 tane düğme iliğimiz var. Ardından bu kısmın gördüğünüz gibi bulutunu ve işlemesini yaptım. Şimdi birlikte diğer tarafın bulutunu ve işlemesini yapalım. Bulut için hırkada kullandığım ipliğin beyazını kullanıyorum. 14 ilmek şişime attım. Şimdi arka yüzde haroşa örmeye başlıyoruz. Tüm ilmekleri bir sıra haroşa örelim. Bir sıra haroşa ördüm, ön yüze geçtim. Şimdi her iki taraftan birer ilmek artırıyoruz. İlk önce baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında bir gizli artırma yapıyorum. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar ilmeklerimizi örelim. Bir ilmeğim kaldı. İlmek artırdım. Kalan ilmeğimi ördüm. Arka yüze geçiyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Artırdığım ilmekleri de bu şekilde yandan şişimi geçirip çapraz bir şekilde ördüm. Diğer artırdığım ilmeğe geliyorum. Bu ilmeğimi de ördüm. Ön yüze geçtim. Bir kez daha artırıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek artırdım. Sıranın sonunda bir ilmek kalana kadar örüp diğer uçta da bir ilmek artırıyoruz. İlmeğimi artırdım. Kalan ilmeğimi ördüm. Arka yüzü örüp ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. Burada artırdık. 2 kez. Şimdi tam tersini yapıyoruz. 2 kez her iki uçta eksiltme yapacağız. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek kestim. 3 ilmek kalana kadar örelim. Üç ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek bir ilmek kestim. Kalan bir ilmeğimi de örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim. Bir işlem yapmıyoruz arka yüzde. Ön yüzdeyim. Tekrar ilmeğimi örmeden aldım ve bir ilmek kesiyorum. Kalan 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek daha kesiyoruz. Bir ilmeğimiz kalmıştı. Bunu da ördük. Hafif bir ovallik kenarlarda sağladık. Şimdi arka yüzü örerken burada bir kesme işlemi yapacağız. Yine baştaki ilmeğimi aldım. Bir ilmek ördüm. Diğerini üzerinden atlatıp bir ilmek kestim. Sonrasında ikinci ilmeği, üçüncü ilmeği kestim. Bu kenarda 3 ilmek kestik. Şimdi sırayı tamamlayalım. Diğer ucu da ön yüzde kesiyoruz. Üç ilmek de burada. 1 2 3 ilmeklerimizi örelim. Kalan 8 ilmeği örüp sırayı tamamladım. Arka yüze geçtim. Şimdi bir sıra daha örüyorum. Buradaki kesme işleminden sonra bu ikinci sıram. Ön yüze geçtim. Her iki tarafta
Üçer ilmek kestikten sonra bir haroşa çizgimiz oluştu ön yüzde. Bir ilmek her iki kenarda kesiyoruz bu sırada. Şöyle yine iki ilmeği birlikte örüp bir ilmek keselim. Sonrasında iki ilmek ördük. 3 ilmeğimiz kaldı. Yine burada da 2 ilmeği birlikte örüp kestik. Kalan ilmeğimi de örüyorum. Her iki tarafta birer ilmek kesmiş olduk. Bu sırayı örelim. Ön yüzde ilmeklerimizi kapatalım. İlmeklerimizi kapatıyoruz. Son olarak kalan 6 ilmeği de kapattık. Şöyle ben sıkılıyorum. Ardından dikiş için biraz uzunca tutup ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar ben modeli tamamladıktan sonra fark ettim unuttuğumu, buradaki gözlerin işlemesini. Şimdi ben bunu kısaca çekip ekliyorum bu kısma. Siz bulutu tamamladıktan sonra dikmeden önce, bu kısma sabitlemeden önce gözlerin işlemesini yapıp sonra sabitleyin. Şöyle işlemesini de göstermek istiyorum. Eğer benim gibi unuttuysanız diyelim, şöyle şu dikişlerin arasından 1 2 ikinci sıraya geçiyorum. Kenardan da 1 2 3 tane ilmek saydım. Şöyle arka yüze geçtim. Düğümüm bu kısımda iki örgünün arasında kaldı. Sonrasında 1 2 sıra üstte şöyle şu kısma batıyorum. Ardından arka yüzde tam battığım kısımdan şöyle çıkıyorum. 1 2 3 tane ilmek saydım. Hemen yan tarafa şu kısma battım. Çekip düzeltiyorum. Tekrar aynı kısımdan çıkıyorum. Ardından yine 1 2 sıra alta tam da hizalayarak bu kısma batıyorum. Bakın bu şekilde oluşturduk. Sonra aynı kısımdan tekrar ön yüze çıkıyorum. Çıktım. Şimdi iki örgünün arasından şöyle bu sıradan 1 2 3 4 ilmek atlıyorum. Şuradan çıkıyorum. Evet. Aynı işlemi uyguluyorum. Bir üst sıraya battım. Aynı yerden çıktım. 3 tane ilmek saydım. Ön yüze çıktım ve hemen 2 sıra alta bu kısma battım. İpimi arkada sabitleyip gizliyorum. Bu şekilde bu kısımları da tamamlamış oluyoruz. Sonra bulutumuzu sabitleyip yağmur damlaları kısmına geçebiliriz. Önce hırkamızı şöyle eşitleyelim. Hemen karşısına, buralarda santim ölçüsü alarak da tam eşit olmasını istiyorsak o şekilde ölçü alarak da buraya yerleştirip sonrasında dikebiliriz. Ben göz kararı artık yıllardır yaptığım için ayarlayabiliyorum. Şöyle bu kısmı ayarladım. Sonrasında bir iğne ile sabitliyorum. Şöyle bıraktığımızda da buradaki kenar kısımlarda eşit olsun. Dikiş kısmına başlayalım. Şöyle bu kısımdan sabitleyerek gidelim.
Çevresinin dikişini tamamlayalım. Bulutu sabitledim. Şimdi yağmur damlalarına başlayalım. İlkini bu kısma yapacağım. Sonrasında 1, 2, 3 ilmek atlayıp ikinci 3 ilmek atlayıp üçüncüyü de buraya 3, 2, 1 şeklinde olacak. 1, 2, üçüncü sıradan şöyle tam da bu kısımdan iğnemi çıkarıyorum. Bir sıra atlıyorum. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle bir üstteki sıradan iğnemi geçirdim. Başlangıç kısmına geri dönüyorum. Şöyle ilk damlamız tamamlandı. Bunun sıkılığını, gevşekliğini iğnemizin ucuyla ayarlayabiliriz. Sonrasında 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmeğe. Yalnız bu hizayı, sırayı takip etmeye önem gösterelim. Biri aşağıda, biri yukarıda olmasın. Bakıyorum. Bu sıra şöyle arkadan ilmeğin içinden çıkıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. İlmeğin diğer yanından geçirip öteki yanından çıktım ve aynı yere geri döndüm. İkinci damlamız yine 1, 2, 3 ilmek sayıyorum. Dördüncüye aynı hizaya bakıyorum. Şu kısımdan çıkıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Bu kısım bu şekilde tamamlandı. Bir alt sıraya geçiyoruz. Bunun için de arkadan bir yürütme yapalım. Şöyle yan tarafa, sola doğru. Şöyle ilmeklerin arasından 1, 2, 3 sıra aşağı indim. Şöyle bakıyorum. Bu 3 ilmeğimiz vardı. Ortadaki ilmeği hizalıyorum. Son 2 damladan sonra sayıyorum. 1, 2, 3. Yani şu kısımdan çıkıyorum. 3 sıra aşağısından ortadaki ilmekten çıktım. Bir ilmek atlıyorum. Bir üst sıradan aynı şekilde damlayı yaptım. 1, 2, 3 sıra. Yani buradaki 3 ilmeğin ortasındaki ilmeği hizalıyorum ve aynı sıra olmasına özen gösteriyorum. Şu kısımdan çıkıyorum. Bir üst sıraya batıyorum. Yağmur damlasını yaptım. Şimdi arkada bu kez bu tarafa sağa doğru 1, 2, 3 sıra iniyorum. Burada da bakıyorum. Üçüncü 1, 2, 3 sıra aşağıya doğru saydım. Tam bu kısımdan çıkıyorum. Bir sıra atlayıp üstteki sıradan yine aldım ve tamamladım. Arkada ipliğimizi düğüm atıp gizleyelim. Düğmeleri diktim. Bu şirin fiyonkları da bu kısımlara ekledim. Siz ördüğünüz bir fiyonku da ekleyebilirsiniz. Modelimiz hazır. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli denediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.